Herkese günaydın. Bugün Angkor Wat'ı gezeceğiz. İnşallah soğuktan olmaz. Çok soğuk. Çok şükür bir yeri daha dünya gözüyle gördük. Arkadaşlar Siem Reap'teyim. Gönüllülük işim bitti. Gönüllü öğretmenlik yaptığım köyden ayrıldım. Şimdi bugün tapınak gezisi yapacağım. Siem Reap'e ilk geldiğimde yüzen köyü gezmiştim. Daha sonra gönüllülük yapmıştım. Siz de bunları izlediniz. Şu anda da tapınak gezisi yapacağız. Gerçekten soğuktan konuşamıyorum. Saat sabahın 4'ünde hostelden çıktım. Yolda bir tıktıkçı abiyle tanıştım. Onunla anlaştık burada gezmek için. Bir de bir İtalyan arkadaşım var hostelden. O da bana dedi ki, ismi Teresa. Birazdan tanıştırırım sizlerle. Kendi turu iptal olmuş. Ben ona söylemiştim yarın Angkor Wat'a gideceğim diye. Dedi ben de seninle geleyim mi? Not bırakmış, hatta çok tatlı böyle. Bir not yazmış, yatağımın üzerine bırakmış. Numaramız falan, iletişim, irtibat bir şeyimiz yoktu. İşte öyle anlaştık. Öyle tıktıkçı abi, Teresa ve ben geldik. Gün doğumu izleyeceğiz. Işığım gitti. Ben de size göstereceğim bunu. Biz erken geldik. Tuk şoförümle anlaşamamışım. Dedik biz online aldık bileti. O yüzden beklememize gerek kalmamış. Okay, no problem. Eğer biletinizi önceden alıyorsanız o uzun bekleme kuyruğunu beklemenize gerek yokmuş. Tuk şoförü de bizim biletimizin olduğunu bilmediği için daha önceden erken almış bizi saat 4'te. Her yer kapalı. Her yer birkaç dükkan gördük açık. Ondan sonra dediler ki biz açmadık daha. Velhasıl kahvaltı yapamadık. Şu an karanlıkta beni hiç görünmüyorsunuz. Daha aydınlıkta tekrar kamerayı açmak dileğiyle. Thank you. Evet, şimdi yavaş yavaş dükkanlar açılmaya başladı. Biz de kahvaltı yapalım diye bir yer aradık ama yokmuş hiçbir yerde kahvaltılık. Arkadaşlar burada klasik şöyle, nasıl döndürdüm kamerayı, bir yemek var. Akşam yemeği gibi. Kahvaltı içinde biraz ağır gelir. Bisküvi falan yok. Ya hediyelik var, işte ya yiyecek bir şeyler falan, böyle pilav olarak var. Böyle ağır yemekler yani. O yüzden sadece kahve alacağım ben. Arkadaşım da hiçbir şey almayacakmış. Şu anda tapınağın içinde bir şeyler bulup kahvaltı yapabiliriz diye düşünüyorum. Sıcak bir kahve içeceğim. Kahve söyledik, kakao geldi. Dükkanına biraz göstereyim size şöyle. Gün doğumuna doğru artık böyle insanlar biraz daha şuralardan geçmeye başladı. Ben de kakaolu kahvemi içiyorum. Coffee with cacao. I think so. With Omaltina, something like that. Can you say hi to Turkey? Hello. I cannot speak Turkey. I can say something in Italian. Buon viaggio a tutti. What is the mean? It's like have a good travel for everybody. Oh, good. Thank you. How was it? Good. Oh. It's very similar to something that we do. Like in Turkey, we say pişi. We say pıttilekya. Pıttilekya. Burada bir şey bulduk. Böyle pişi yedim ya resmen Angkor Wat'ın önünde. Çok lezzetli. Kahvaltılık yapıyorlardı burada. Öyle dedik şey yapalım bir. Tadına bakalım ama. O ya. Pişi yani. Bakın. İçini göstereyim mi size? Daha net olur mu? Böyle ikram etti abi bize de. Bayağı güzel. İşte bu gerçek bir kahvaltı. Kakaolu kahve değil bu. Gün batımını izlemeye geldik. Bir de böyle kalabalık var. Herkes bakıyor. Şöyle bir şekilde günümüz doğuyor.
istediğiniz gibi güzel olmayabilir. O renkleri böyle büyülü bir şekilde görmeyebilirsiniz. İyi ki dinlememişim onları. Geldim buraya, çok güzel bir gün batımı gördük. Renkler sürekli değişti. Bir turuncu gördük, böyle hafif sarımsı tonlar gördük. Kırmızılar, böyle o renk geçişleri o kadar muazzam ki katman katman. Geldiğiniz zaman böyle full day turlardan alırsanız sabahleyin böyle gün doğumunu da içinde kapsayacak şekilde bence daha büyülü olur. Gün batımı nasıldır bilmiyorum ama gün doğumu bayağı güzeldi. Uzun zamandır izlediğim en iyisiydi. Tuk-tuk şoförümüze rica ettik, dedik biz şu kapının olduğu yere bir gidebilir miyiz dedik. Çok güzel değil mi ya? Baksanıza şuradaki yüz figürüne. Teresa video çekmeye gitti. Ben de burada fotoğraf çektim. Şurada ileride de bizim tuk-tukumuz duruyor. Tuk-tuk şoförümüz az önce spor yapıyordu. Hala yapıyor. Şöyle yapıyordu, kollarını falan böyle aşırı spor hareketleri yapıyordu. Güzelliğe baksanıza. Şu seslere, şu renklere. Allah'ım çok şükür bir yeri daha dünya gözüyle gördük. Yaşamak çok güzel şey ya. Hakkını vererek yaşamak o kadar güzel bir şey ki. Anam. Hey, Trottolina. Look my WhatsApp. Bayon Temple. 12. yüzyıldan kalma. Burası Angkor Wat'tan sonra, büyük tapınaktan sonra en önemli ikinci tapınak olarak geçiyor. Şimdi size hikayesini anlatayım. Kimmer İmparatorluğu'nun gerileme dönemine girmesiyle yapılan son taş tapınak burası. Burası ormanlık bir alan olduğu için bir süre gizlenmiş. Yani kolay kolay insanlar burayı görememişler. Birazcık gizli kalmış. Ta ki 1916 yılına kadar. O zaman ağaçların kesilmesiyle tapınakta gün yüzüne çıkmış. Bu arada burada her tapınağın önünde şöyle 4 metre derinliğinde kanallar var. Bu arada burada her tapınağın önünde şöyle 4 metre derinliği. Yüzyıllar öncesine uzanan bir yolun sonunda buranın kalbinde yükselen bir sır var. O da Bayon Tapınağı. İlk başta taş bir yığın gibi görünse de yaklaştıkça gözlerini üzerinize diken yüzleri fark ediyorsunuz ve o an buranın sadece bir tapınak değil, sessiz bir tanıklık mekanı olduğunu anlıyorsunuz. Bayon'un en ikonik yanı kulelerine oyulmuş 200'den fazla yüz. Kimi gülümsüyor, kimi düşünceli ama hepsi sanki tek bir şey söylüyor. Burası zamanla Hinduizm etkisiyle değişime uğrasa da tek bir inancın değil, değişimin ve geçişlerin sembolü şu anda. Aynı zamanda Angkor'un zirvesini ve çöküşünü izleyen sessiz bir tanık. Duvarlarsa yalnızca taş değil, onlar birer belge. Savaş sahneleri, günlük yaşamdan anlar, hatta pazar yerleri. Her biri bize 800 yıl öncesinin Kamboçya'sını anlatıyor. Bayon'da tarih sadece yukarıda değil, ayaklarımızın altında ve yanımızda yaşıyor. İçeri girdikçe taşlar daha da yakınlaşıyor. Sanki zaman daralıyor. Her köşe başka bir sürpriz. Bazen öyle dar geçişlerden geçiyorsun ki başını eğmen gerekiyor. Tıpkı geçmişin önünde saygıyla eğilir gibi. Şu işlemelerin güzelliğine baksanıza. Yani kaç sene önce nasıl böyle insanlar uğraşmış da bu estetiği yakalamışlar ya.
Baksanıza bak nasıl uğraşılmış. Buranın inşası 30 sene sürmüş arkadaşlar. Ama işlemelerinin yapılması en çok vakit alan şeymiş haliyle. Baksanıza şuna. İnsan böyle burada kayboluyor. Bu güzel işlemelerin arasında o kadar güzel ki. Öyle hoş yapmışlar ki her birine. Yani çok beğendim. Şuradan da size el sallayayım. Bazı bölümler gerçekten karanlık ama birdenbire ışık giriyor ve taş yüzlerden biriyle göz göze geliyorsun. İşte o an gerçekten büyüleyici. Bu yüzler sadece taş değil. Ne zaman baksam sanki biri bana sakin olmamı söylüyor. Gülümsüyorlar ama çok hafif. Neredeyse fark etmeyeceğin kadar. Bu yüzden bazılarına gizemli gülümseme deniyor. Hani Mona Lisa'nın doğudaki kuzeni gibi. Bir şey anlatıyor ama tam ne olduğunu sen bulmalısın. Bayon'da en çok hissettiğim şey şu oldu. Zaman burada durmuş gibi. Ne modern hayatın sesi var, ne kalabalık şehirlerin kaosu. Sadece taşlar, ağaçların fısıltısı ve arada bir duyulan kuş sesleri. Ve bir de kendi iç sesin. Belki de bu yüzden bu tapınağa sadece bakmak değil, içinde biraz oyalanmak gerekiyor. Tarihi bilmek güzel ama burayı hissetmek bambaşka. Bazen bir detay, bir taşın üzerindeki yosun, bir oymadaki bakış ya da bir sessizlik sana çok şey anlatabiliyor. Bence Bayonne sadece bir yer değil, bir his, bir zaman yolculuğu ve gerçekten buraya gelen herkesin içinde birer iz bırakıyor. Buradan şuraya çıkıyorsunuz. Çok güzel değil mi? Devasa bir yermiş zaten. Buradaki bir sürü tapınaktan sadece bir tanesini gezdik şimdiye kadar sizinle. You again. Okay. You are really kind. Az önceki gösterdiğim tapınaktan çıktık. Now here. Well, you want to run the big tour more. Now you go to Prekhan. Thank you. Yeah. İkinci tapınağımıza giriyoruz. Şöyle bir yere geldik şimdi de. İkinci tapınağımızdayız. Bayon'un ardından rotamızı biraz daha sakin ama bir o kadar da etkileyici bir yere çevirdik. Prekan Tapınağı. Buraya gelirken yollar biraz daha sessizleşti, doğa biraz daha baskınlaştı ve bir anda taşlar arasında kaybolmuş gibi duran o kapı belirdi. Tuk tuk şoför dedi ki bu çok uzun. Bayağı böyle gideceksiniz dedi. Buradan dümdüz devam ediyor. Çok ne bileyim, İnsanın gözünde böyle şey canlanıyor ya, böyle yerleri gezdiğinde. Neler acaba yaşanmış burada? Nasıl bir hayat sürmüş insanlar? Hayat nasılmış? Dünya nasılmış? İsterseniz böyle bir felsefeye bağlıyor. Yani merak ediyorum böyle şeyleri bazen. Şöyle. Burası da bu şekilde bir yer. Kadın figürünü nasıl yapmışlar bak. Prekan, Jayavarman tarafından babasının anısına inşa edilmiş. Yani burası aslında bir tapınaktan daha fazlası, bir anıt. Bir zamanlar içinde hem Budist hem de Hindu yapılar barındıran, kütüphanesi, okulu, rahipleri olan koca bir kompleksmiş. Şimdi ise doğanın sessizce geri aldığı bir yer gibi duruyor. Bunlar böyle Hindu figürleriymiş. Zaten görünüşlerinden, oturuşlarından da belli oluyor. Daha yakından göstereyim mi size? Tapınağın içinde yürürken, koridorlardan geçerken ışık sürekli değişiyor. Bazen altın sarısı bir hüzme düşüyor taşların üzerine. Bazen tamamen gölgede kalıyorsun. Yani bir labirentin içindeymiş gibi hissediyorsun ve her dönüşte yeni bir manzara çıkıyor karşına. Prekan, Bayonne kadar gösterişi değil belki ama çok daha içe dönük derin bir atmosferi var. Buraya geldiğinde sesini kısıyorsun fark etmeden. Daha az konuşup daha çok hissediyorsun. Belki de tam olarak bu yüzden buradan ayrılırken içinde bir tür sessizlik taşıyorsun. Güzel bir sessizlik. Evet, bu tapınaktan da böylece çıkıyoruz arkadaşlar.
Burayı da böyle görmüş olduk. Tapınakların sonu böyle bir yere çıktı. Göle karşı böyle bir manzara noktası yapılmış. Göstereyim size. Biraz yoruldum ya. Sabahın 4'ünden beri ayakta ve uzun zamandır yürümekteyiz. 2 tapınak gezdik ama yordu ya. Güzel bir yer, baksanıza. Buradan diğer taraflara doğru devam edeceğiz.